Kanı, 1712-1792. 1712 yılında Tokat'ta doğdu. Asıl adı Ebubekir'dir. Tahsilini memleketinde tamamladı. Genç yaşta nazım ve nesirdeki nükteli ifadesiyle çevresinde şöhret kazandı. Önceleri derbeder bir hayat sürerken Mevlevi tarikatına intisap ederek 40 yaşına kadar Tokat Mevlevihanesine bağlı kaldı. Hekimoğlu Ali Paşa, Trabzon'dan Tokat yoluyla İstanbul'a giderken Kanı'nın yazdığı bir kasideyi beğenerek şeyhinin izniyle onu İstanbul'a götürüp Divan, Hümayun kalemine yerleştirdi. Ali Paşa'nın aynı yıl Sadaret'ten ayrılması üzerine divan katibi olarak Silistre'ye gitti. Bu vazifede uzun müddet kaldığı gibi özel katip olarak bir sürede Ulah beylerinin hizmetinde bulundu. Yanında çalışıp dostluğunu kazandığı Voyvoda Alexander ile birlikte göründüğü Bükreş Sinaya Müzesi'nde bulunan portresi de bunu belgelemektedir. Kanı, Sadrazam yeğen Mehmet Paşa'nın daveti üzerine İstanbul'a döndü. Ancak burada saray adab ve teşrifatına uymaması ve paşaya ait bazı sırları açıklaması yüzünden idama mahkum edildiyse de Reisülküttab Hayri Efendi'nin aracılığıyla kalebend olarak Limni'ye sürüldü. Bütün mallarına el konduğundan Limni'deki hayatı mahrumiyet içinde geçti. Ömrünün sonlarına doğru affedilerek İstanbul'a dönen Kanı vefat etti ve Eyüp'te Feridun Paşa Türbesi'nin sağ tarafına gömüldü. Kanı'nın edebi kişiliği. Kanı ilk gençlik yıllarından itibaren çevresinde gerek nazım, gerekse neşir sahasında yazdıklarıyla ve özellikle nükteli üslubuyla tanındı. Nüktedan, kibar ve hoş sohbet, hemen her sözünde nükte bulunan ve çevresinde çok sevilen Kanı, bir mizah ustası olarak tanınmıştır. Bükreş'te bulunduğu sırada sevdiği bir kızın kendisinden Hristiyan olmasını istemesi üzerine söylediği, 40 yıllık Kanı olur mu yani, sözü bugün dahi kullanılan bir vecize haline gelmiştir. Kanı bir divan oluşturacak miktarda şiir söylemiş olmakla beraber asıl ününü neşir alanında yapmıştır. Sanatkarlığı, hiçbir kural ve kayda bağlı olmaksızın içinden geldiği gibi yazdığı mektuplarında öne çıkar. Secilerle süslediği mektupları ince nükte ve hicivlerle doludur. Halk deyimlerinden büyük ölçüde yararlanan Kanı'nın mülşaatı estetik nesrin önemli örnekleri arasındadır. Hazreti Peygamber için yazdığı naatları dışında hemen bütün eserlerinde farklı düzeylerde de olsa nükte, hiciv ve hezil izlerine rastlanır. Kanı'nın eserleri. 1. Divan, klasik Türk şiirinin geleneksel yapı ve muhtevası içinde fazla başarılı sayılmayacak örneklerden ibaret olan bu mürettep divanda, Hasbihal kasidesi gibi bazı sosyal içerikli manzumelerde yer almaktadır. 2. Mülşaat, Letaif ve Hezliyat adlarıyla da anılan ve 120 kadar mektuptan meydana gelen eser, döneminin ifade zenginliği ve üslup özelliklerini yansıtan zarif nükteler ve hiciv örnekleriyle doludur. Çağın örfleri, anlayış tarzı ve sosyal hayatından izler taşıyan mektuplar arasında özellikle 3 tanesi oldukça meşhurdur. Bunlardan, Hirvename adıyla bilinen metin mizah örneği olup bir kedinin ağzından sahibine hitaben yazılmıştır. Kanı'nın uykuya düşkün bir dostuna yazdığı ve başla ilgili atasözleri ve tabirlerle süslenmiş diğer mektubu da ünlüdür. Yeğen Mehmet Paşa'ya hitaben kaleme aldığı mektubunda ise döneminin edebiyat ve sanat muhitlerini tenkit eden önemli görüşleriyle kendi hayat tecrübeleri yer alır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.